Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı erik pestili tarifi hazırlıyoruz. Pestil yapımının püf noktalarını kaçırmamak için lütfen tarifimi sonuna kadar izleyin. Yayınlayacağım yepyeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Erik pestili yapımına mürdüm eriklerini yıkayıp hazırlayarak başlıyoruz. Kendi bahçemizden topladığımız mürdüm erikleri ile hazırlayacağım ben bu tarifi. Erikleri güzelce yıkayıp hazırladıktan sonra şimdi ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkararak erikleri pestil için hazırlıyoruz. Ben toplamda 6 kilo mürdüm eriği kullanarak bu tarifi hazırlıyorum. Verdiğim ölçüleri eğer fazla bulursanız, çünkü büyük bir miktarda hazırladım ben, yarım ölçü olarak hazırlayabilirsiniz ya da 1/3 ölçü olarak bile hazırlayabilirsiniz. Eriklerin çekirdeklerini ayıkladıktan sonra şimdi genişçe bir tencerenin içerisine aldım. Üzerinden 2 su bardağı su ekleyip ocağın altını yakıyorum. Erikler kendi sularını da saldılar. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Ve kaynadıktan sonra erikleri yaklaşık yarım saat pişmeye bırakacağım. İyice yumuşasın, kabukları kendi güzelce pişsin diye. Erikler artık iyice yumuşadı. Gördüğünüz gibi neredeyse hamur kıvamına geldi diyebilirim. Şimdi hemen tenceredeyken blender ile geçirip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Nişastasını eklemeden önceki kıvamını size şöyle göstereyim. Aslında bu kıvam bile gayet koyu, böyle marmelat kıvamında diyebileceğimiz bir durumda kırmızı eriklerin. Ama yine de kolay kurumasını sağlamak için 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı 1 su bardağı su ile açıyorum. Şimdi tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Toz şeker miktarını kullandığınız eriğin şeker durumuna göre ya da damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Hazırladığımız nişastalı suyu da bir yandan karıştırırken diğer yandan ekliyorum. Nişastasını ve şekerini iyice karıştırıyorum şimdi kırmızı erik pestilinin. Nişastasını ve şekerini ekledikten sonra da şöyle bir 5-10 dakika daha kaynatıyorum ki nişastanın o çiğ kokusu çıksın diye. Ardından artık erik pestili tepsilere serilmek için hazır. Kıvamını da görüyorsunuz. Hem akışkan hem de koyu sayılabilecek bir kıvamda. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hemen hazırladığım erik pestili karışımından bir cezve yardımıyla döküyorum. Her bir tepsiye yaklaşık 3 bardak kadar döktüm diyebiliriz. 3-4 bardak kadar. Çok fazla kalın olmasın. Ne kadar ince olursa kuruması o kadar kolay ve rahat olacaktır. Her tepsiye aynı şekilde hızlıca bir cezve yardımıyla erik pestilini döküyorum. Ve böyle kenarlarından tutup hafif akıtarak pestilin şekil almasını sağlıyorum. Böylece yüzeyi dümdüz oluyor. Siz de bu şekilde rahatlıkla şekil verebilirsiniz. İkinci tepsiye ben yarım kase ceviz içi döküyorum. Ceviz pestile çok ama çok yakıştı. Kesinlikle bir tepsiyi böyle cevizli yapmanızı öneririm. Verdiğim bu ölçülerle toplamda 6-7 tepsi erik pestili hazırlayabilirsiniz. Benim balkonumdaki alan dar olduğu için ilk etapta 4 tepsi hazırladım. Kalan miktarı buzdolabında sakladım ve sonrasında balkon müsait olduğunda onları da tepsiye yayıp kuruması için bıraktım. Üçüncü tepsiye de şöyle gördüğünüz gibi bolca susam serperek hazırladım. Bence susam da çok yakıştı. Şöyle bir sini dolusu sade. Yine bir tepsi sade, bir tepsi susamlı erik pestili, bir tepsi cevizli kırmızı erik pestili hazırlamış olduk.
Bunları balkonda güneşte kurumaya bıraktım. Ankara'da bir iki gün yağmurlu olduğu için içeride tutmak durumunda kaldım ve sonrasında da 4 gün dışarıda tuttum. Toplamda 6 günde kırmızı erik pestili rahatlıkla kurudu. Eylül ayında olduğumuzda düşünürsek bence gayet iyi bir hızda kurumuş oldu. Eğer sizin balkonunuzda güneş alıyorsa maksimum 4-5 gün içerisinde erik pestilini kurutabilirsiniz. Ve artık kırmızı erik pestili hazır sayılır. Hemen şimdi yağlı kağıttan çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Yağlı kağıt kullandığımız için gördüğünüz gibi çok rahatlıkla erik pestilini yağlı kağıttan ayırabiliyorsunuz. Kesinlikle yapışma, yırtılma herhangi bir şey olmuyor. O yüzden siz de mutlaka yağlı kağıt kullanın tepsilerde. Hemen şöyle erik pestilini size yakından da göstereyim. Bakın inceliğini, ne kadar ince olduğunu altından elimin gözükmesiyle anlayabilirsiniz. Hem incecik hem yumuşacık tam kıvamında bir erik pestili hazırlamış olduk. Eğer erik pestili nasıl yapılır diyorsanız aslında hazırlaması bu kadar kolay. Sadece kurutması birkaç gün zaman alıyor. Onun haricinde hiçbir zorluğu yok pestil yapımının. Şimdi sıra geldi erik pestiline nasıl muska şekli verilir onu göstermeye. Önce ince bir dilim halinde erik pestilini makas ile kesiyorum. Ardından altta kalan kısmı içe gelecek şekilde çeviriyorum. Çünkü tepside altta kalan kısım daha yapışkan. Eğer bu şekilde yaparsanız muska şeklini verirken böyle güzelce yapışacaktır pestil ve verdiğiniz muska şekli çok daha düzgün olacaktır ve sardıktan sonra da açılmayacaktır. İlk tepsiyi muska şeklinde hazırladıktan sonra cevizli olan tepsideki pestili de rulo şeklinde sararak hazırlıyorum. Susamlı olan pestili de yine aynı şekilde kalınca bir dilim kestim ve ortadan ikiye kesip rulo şekline getirdim. Büyük küçük herkesin afiyetle yiyebileceği en sağlıklı atıştırmalık tariflerinden bir tanesi olan erik pestili tarifi artık hazır. Jelibon lezzetinde diyebileceğim harika bir tarif oldu. Kıvamı gerçekten yumuşacık, lezzeti harika. Özellikle çocuklara rahatlıkla yedirebileceğiniz en sağlıklı atıştırmalık tariflerden bir tanesi. Hem doğal hem katkısız hem de ev yapımı erik pestili artık hazır. Şöyle yakından size inceliğini, dokusunu da göstermek istiyorum. Eğer hazırladığım mürdüm eriği pestili tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenip zili açarsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.